Bu videomuzda topuk dikeni hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik benzeri kalsiyum birikintisidir. Sıklıkla topuğun önünde başlar ve daha sonra ayağın diğer kısımlarını etkiler. Genellikle yaklaşık yarım santimetre boyundadır. Bu yüzden her zaman çıplak gözle görülmez. Literatüründe osteofit olarak isimlendirilen topuk dikeni tanısı bazen zor olabilir. Sıklıkla kas ve bağ dokusunda görülen uzun süreli gerginliğin sonucudur. Sert yüzeylerde yürümek, koşmak veya zıplamaktan kaynaklanan tekrarlayıcı stres, topuk dikeninin yaygın bir nedenidir. Topuğun ön kısmında ağrı, şişlik, ısı artışı gibi iltihap belirtileri görülür. Bununla birlikte her zaman ağrıya neden olmaz ve her topuk ağrısı, topuk dikeni kaynaklı değildir. İltihap giderici ilaçlar, ortezler ve yeniden yaralanmayı önleyen önlemler ile tedavi edilir. Topuk dikeni neden olur? Topuk mahmuzları, topuk kemiğinin alt kısmında birkaç ay boyunca kalsiyum birikmesi meydana gelince oluşur. Topuk dikeni, özellikle uzun koşu ve atlama yapan sporcular arasında yaygındır. Topuk kemiğine, bağlara ve topuk yakınındaki sinirlere aşırı stres uygulayan yürüyüş anormallikleri. Özellikle sert yüzeylerde tempolu yürüyüş veya koşu. Uyumsuz veya kötü giyinmiş ayakkabılar, özellikle uygun kemer desteği olmayan kişiler. Aşırı kilo ve obezite. İlerleyen yaş, plantar fasyanın esnekliğini azaltır ve topuğu koruyan yağ yastığını incelterek riskte artışa neden olur. Kadınlarda daha sıktır. Topuğa darbe almak ya da ayak burkulması gibi nedenler, ayakta yumuşak doku hasarı, topuk dikenine yol açabilir. Şeker hastalığı. Günün çoğunu ayakta geçirmek. Sık sık ve kısa süreli, aşırı fiziksel aktiviteler yapmak. Düz tabanlık veya yüksek ayak kemerine sahip olmak. Fabrikalarda saatlerce, ayakta, molasız çalışmak. Topuk dikeni belirtileri nelerdir? Topuk dikeni sıklıkla herhangi bir belirti vermez. En sık görülen şikayetler, aralıklı veya kronik ağrıdır. Özellikle, topuk dikeninin oluşum noktasında iltihaplanma meydana gelirse, özellikle yürürken ya da koşarken ağrı görülebilir. Genel olarak, ağrının nedeni topuk dikeni değil, bununla ilişkili olan yumuşak doku yaralanmasıdır. Birçok insan, topuk dikeni ve plantar fasciitte görülen ağrıları, sabah ilk ayağa kalktıklarında, ayak tabanlarına bıçak saplanması veya iğne batması şeklinde tarif eder. Ağrı daha sonra, rahatsız edici bir acıya dönüşür. Genellikle, uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında, keskin ağrı geri döner. Topuk dikeninde görülen diğer belirtiler şunlardır. Topuk önünde inflamasyon ve şişlik. Etkilenen bölgede ve çevresinde ısı artışı. Topuk altında küçük, çıplak gözle görülebilen kemik benzeri çıkıntı. Çıplak ayakla yürümeyi zorlaştıran, topuk altındaki hassasiyet. Topuk dikeni nasıl anlaşılır? Topuk dikeni olduğu düşünülen belirti ve şikayetlere sahip bireylerde, tanı için, ayak röntgeni çekilebilir. Kemik çıkıntının röntgen filminde görülmesi, topuk dikeni varlığından emin olmanın tek yoludur. Bazı insanlarda hiçbir belirti görülmediği için, topuk dikeni, sadece, başka bir nedenden dolayı röntgen çekilmesiyle keşfedilir. Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır? Topuk dikeni tedavisinde amaç, ayağa binen basıncı azaltmak, ağrı ve iltihabı kontrol altına almak, doku iyileşmesini teşvik etmek ve yumuşak dokuların esnekliğini artırmaktır. Topuk dikeni için yapılan tedaviler şunlardır. İstirahat. Bol miktarda istirahat, ayağa uygulanan baskıyı azaltarak, etkilenen bölgedeki iltihabi durum ve ilişkili ağrı ve şişliğin azaltılmasına yardımcı olabilir. Buz tatbiki. Buz tatbiki, iltihabı baskılayarak, ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. Ortez kullanımı.
Bu amaçla kullanılan halka şeklindeki tabanlıklar, topuktaki baskıyı almak için ayakkabının içine yerleştirilerek kullanılır. Gece ateli ve alçıları. Germe egzersizleri. Fizik tedavi. Darbe emici spor ayakkabı giymek. Ayaktaki yumuşak dokulara uygulanan basıncı hafifletmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Antienflamatuar ilaçlar. İltihabi süreci baskılayarak şişliği azaltmaya yardımcı olur. Ekstrakorporal şok dalgası tedavisi. Yüksek enerjili ses dalgaları ilgili bölgeye yönlendirilerek plantar fasyadaki hasarın iyileşmesi teşvik edilir. Proloterapi. Hasarlı yumuşak dokuya dekstroz gibi tahriş edici bir ajan enjekte edilerek iyileşme süreci uyarılır. Kişinin kendi kanından elde edilen doğal bir madde topuk bölgesine enjekte edilir. Bu uygulama doku iyileşmesini hızlandırır. Akupunktur. Vücudun belirli bölgelerine batırılan steril iğneler ya da lazer ışınları vücudun iyileşme ve tamir mekanizmalarını uyarır. Steroid enjeksiyonları. Etkilenen bölgedeki şişliği ve ağrıları azaltır. Antienflamatuar ilaçların yeterli olmaması durumunda kullanılan daha güçlü ilaçlardır. Ameliyat. Nadir durumlarda topuk dikenini çıkarmak için ameliyat gerekebilir. Çoğu olguda diğer tedaviler yeterlidir ve ameliyata gerek kalmaz. Topuk dikeni iltihaplı bir artrit türü nedeniyle gelişmişse, altta yatan durumun tedavisi ile şikayetler gerileyebilir. Topuk dikeni ilacı nedir? Topuk dikeni için geliştirilmiş özel bir ilaç yoktur. Tedavide kullanılan ilaçlar, iltihabi süreci baskılayarak ve doku iyileşmesini hızlandırarak şikayetleri kontrol altına almaya yardım eder. Bu amaçla kullanılan ilaçlar şunları içerir: ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar. İbuprofen, naproken gibi ilaçlar, doktor kontrolünde ağız yoluyla alınabilir. Krem, merhem ve veller. İltihap giderici ve ağrı kesici krem, jel ya da merhemler faydalı olabilir. Steroid enjeksiyonları. Diğer tedaviler işe yaramazsa, ameliyat düşünülmeden önce hasta bölgeye steroid enjeksiyonları denenir. Topuk dikeni ameliyatı. Hastaların %90'ından fazlası, cerrahi olmayan tedavilerle iyileşir. Diğer tedaviler, 9 ila 12 aylık sürenin sonunda, şikayetleri tedavi edemezse, ağrıyı hafifletmek ve hareket kabiliyetini iyileştirmek için ameliyat gerekebilir. Topuk dikeni nasıl geçer? Topuk dikeni tedavisi için uygulanabilen çeşitli doğal tedavi seçenekleri vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir. Epsom tuzu banyosu. Epsom tuzu, magnezyum sülfat içeren ve doğal olarak oluşan şifalı bir tuzdur. Topuk dikeni için suya biraz epsom tuzu serpilir ve ayaklar içine daldırılır. Ayaklar suyun içindeyken topuklara hafifçe masaj yapılabilir. Esansiyel yağlarla masaj. Biberiye veya lavanta gibi saf esansiyel yağlar, antiinflamatuar özelliklerinden dolayı ağrıyı azaltabilir. Elma sirkesi. Elma sirkesinin kemikten fazla kalsiyumu çıkardığı ve rahatlama sağladığı bilinir. Birkaç damla elma sirkesi içeren ılık suya ayaklar batırılır ya da birkaç dakika boyunca topuk etrafına sirke ile ıslatılmış havlu sarılır. Karbonat. Yarım çay kaşığı karbonat ile bir çay kaşığı su karıştırarak bir macun hazırlanır ve topuğa masaj yaparak uygulanır. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.